Herkese merhaba. Sürpriz buket bebeğimin yapılışına devam ediyorum. Bu bölümde kıyafetini, elbisesini, saç ve buket kısmını nasıl yaptığımı anlatacağım. İlk bölümde gövdesini ve kollarını yaptık. Dediğim gibi bu bölümde de diğer kalan kısımlarını tamamlayacağız. Eğer kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar hemen abone olun. Ve bütün bebeklerimden anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyorum. Şu koyu pembe olarak gördüğünüz yeri yapacağız ilk önce. Hemen başlayalım. Elbisesinin üst kısmını yapacağım. Pembe, etrofil cins pembe. Numaram 033. Yine aynı tığ kullanıyorum. 1,9 milim tığ kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bebeğimizin arka tarafına geçiyorum. Şöyle aşağıya doğru çeviriyorum. Orta yerden bakın ön burası. Bitiş ve geçiş yerlerimiz burası ama buradan başlamıyorum. Şöyle bu taraf sol tarafa doğru orta kısımdan tığımı geçirdim. İpimi de aldım. Bu tarafa geçirip 1, 2, 3 tane ilk başta 3 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Aynı halkalara. Burada tek halkaları kalmıştı. Bula yapmıştık. Ön tarafta sık iğnelerin tek halkaları kalmıştı. O kısımlara yapıyorum. Tekrar aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Zincirin hemen dibine aynı zinciri yaptığım yere çift yaptım. Şu ipi arkadan alttan yürütüyorum. İkisini birlikte alıyorum. Yani ipi de alıyorum. Burada 36 tane sık iğnemiz vardı. 36 tane çift yapacağız. Her bir halkaya çift trabzan yapacağız. Çift ikili trabzan. Bakın aynı yere bir daha batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkili trabzan. Aynı yere yine ikili trabzan. Her bir halkanın içine ikili trabzan, çift ikili trabzan yaparak 36 tane çift yapmış olacağız. Bu şekilde ilk başladığım noktaya kadar tamamlayacağım. Yine çift yapıyorum. İpimi arkadaşlar yürüteceğim. Bu şekilde arkadan. Böyle her birine çift yaparak sırayı tamamlayacağım. 36 tane çift yaptım. Sayım 72 trabzan oldu. Şimdi 3. zincire bağlantı yapıyorum ilmek kaydırma ile. 1-2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada da arttırma yapacağım. Hemen sıradaki trabzanın üstüne batıyorum. Zincirle birlikte sayıyorum. Yani zinciri de bir trabzan gibi sayıyorum. 2 trabzan oldu. Trabzandan sonra 1, yani zincirden sonra 4 tane yapacağız. Toplamda 5 zincirle birlikte 5 tane olmuş olacak. 4 trabzan yaptım. Bir de zincirimiz var. Sıradaki trabzanın üstüne çift yapıyorum yine. 5 tek bir çift yapacağız bu sırada. Burada zincir de saydık. Şimdi 5 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın üstüne çift yapıyorum. 5 tek trabzan, bir çift trabzan. 12 kere arttırma yapmış olacağız. 5 tek çift, 5 tek bir çift, 5 tek bir çift trabzan ile tabii ki 12 tane arttırma yapıp burada yine bağlantı yapacağım. Oraya kadar yapıp
tamamlayıp geliyorum. 5 tek bir çift 12 kere arttırma yaptım. Şimdi bağlantı yapıyorum. İkinci zincirin üstüne ilmek kaydırma ile. Sayım 84 sık iğneye çıktı. 2 tane zincir çekiyorum. Aşağıda örneğimizi yapabilmemiz için, denk gelmesi için sayımızın 88 olması gerekiyor. Siz de sayın arkadaşlar, tam 88 olacak. Şimdi 84 tane trabzanım var. Eğer daha fazlaysa, eksikse burada arttırma, bu sırada arttırma yaparak sayımızı 88'e çıkaracağız. Şimdi benim 84 tane sık iğne trabzanım var. Üzerine doluyorum. 20 tane trabzan yapıp arttırma yapacağım. 4 tane arttırma yapacağım ben. 20 tane yapıp bir tane arttıracağım. 20 tane yapıp bir tane, 20 tane yapıp bir tane. Yani toplamda 4 tane arttıracağım. Eğer sizin daha azsa sayınız kaçsa arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Eğer doğru yaptıysanız, ama arada atlanabilir, eksik olabilir. O zaman bu sırada o eksikliği tamamlayıp sayımızı 88'e çıkaracağız. Ben şimdi 20 trabzan bir arttır yapacağım. 4 kere yapacağım 20 trabzan bir arttırı. Tamamlayıp geleceğim. 4 tane arttırma yaptım. Yine sıra başına bağlantımı yapıyorum. 3 zincir, 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada çok gevşek olmasın diye 2 zincirle başlıyorum sırama. Sayım 88 tane trabzana çıktı. Şimdi 2 sıra daha 88 trabzan örüp biraz uzatacağız. 2 sıra daha örüp gelelim. 2 sıra daha ördüm arkadaşlar. 88 trabzan. Yine ikinci zincire bağlıyorum. 2 tane zincir çektim. Bu sırada fıstık yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Her birine bir tane yapıyorum. Her bir trabzanın üstüne 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. Zincirle birlikte 7 oluyor. 2 4 6 trabzan, bir de zincir, 7. Şimdi burada fıstık yapacağım. Şöyle üzerine 2 kere doluyorum. Bakın, bir kere trabzan yaparken doluyorduk. Bir kere daha doluyorum. Şimdi sıradaki trabzana, bakın şu trabzana battım. Buna batmıştım. Yanındakinin beline doluyorum. Alttaki trabzanın beline doluyorum, çekiyorum. Üzerine bir kere daha dolayıp tekrar aynı yere batıyorum. Beline doladım. Bu şekilde burada 3 tane kalıncaya kalacak şekilde çektim. Burada ikili trabzan gibi 2 kere de çekiyoruz. Üzerine doluyorum. Sıradaki trabzanın üstüne ikili trabzan yaptım. Şimdi devam edeceğim. Bir tane daha göstereceğim. Şimdi bir trabzan yaptım. 2 3 4 5 6 2 4 6 7. Fıstıktan sonra 7 trabzan yaptım. Şimdi üzerine 2 kere doluyorum. Sıradaki alttaki trabzana, şuna beline doluyorum. Üzerine dolayıp tekrar aynı yere batıyorum ve çıkardım. Şimdi şurada 3 tane kalacak şekilde, zaten o geliyor arkadaşlar. Yani kolay oluyor. Burada 3 tane kaldı. İkili trabzan gibi. Bunu da topladım 2 kere de. Üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. İkili trabzan. 1. Bir kere daha göstereceğim arkadaşlar. 2 3
4, 5, 6, 7 tane trabzan yapıp fıstığımızı yapacağız. Bakın. 7 trabzan yaptım. 2 kere üzerine doluyorum. Sıradaki şu trabzana bakın. Tığımı geçirdim. Üzerine bir kere daha doluyorum. Aynı yere yine tığımı geçirip topluyorum. 3 tane burada kaldı. Onu da 2 kere de çektim. Üzerine dolayıp yine 7 trabzan yapacağım ve fıstık yapacağım. Bu şekilde 11 tane fıstığımız olacak. 11 kere bu işlemi yapacağız. 1, 2, 3 kere yaptım. Şimdi 8 kere daha yapıp en son burada göstereceğim arkadaşlar. 11 tane fıstık yaptım. Bakın bu şekilde. Sonuncusunu yapacağım. Yani 10 tane yaptım. 11.'yi yapıyorum. Bir tane trabzanım kaldı burada. 7 tane ördüm. Yine 2 kere üzerine doluyorum. Son trabzanım, beline doladım. Üzerine alıp bir daha aynı yere batıp topluyorum. Şimdi zincirin üzerine ikinci zincire bağlantı yapıyorum. Yine 2 tane zincir çekip yine 88 tane trabzanımız var burada. 88 trabzanı bir sıra öreceğim. Dümdüz. Bakın burada zaten fıstığın üstünde de bir trabzanımız var. Herhangi bir değişiklik yok. Bakın burada devam edeceğiz. Bu şekilde yine 88 trabzanı sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. Bir sıra ördüm. Bakın tamamladım. 2 tane zincir çektim birleştirdikten sonra. Şimdi burada da fıstık yapacağız. Yalnız başlangıç kısmını değiştireceğim. Ortasına denk gelmesi için. 3 tane trabzan oldu. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Üzerine 2 kere doluyorum. Aşağıdaki sıradaki trabzana tığımı geçirip çektim. Bir kere daha yapacağım. İkili trabzanımı da yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. Şimdi devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, yine 7 tane trabzan yapıyorum. Burada ortasına denk geldi. Bundan sonra yine 7 tane yaptığımız zaman zaten ortalarına gelecek. Şurada 3 trabzan yapmış oluyoruz. Burada başlangıcı doğru yapınca yine ortaya gelecek. 2 kere doladım. Üzerine tekrar doladım. Çektim. Trabzanımı yaptım. Hemen yanından devam ederek 7 trabzan yapıp yine fıstık yapacağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Buraya kadar yapacağım arkadaşlar. Şurada birleştirmeyi göstereceğim. Son fıstığı yaptıktan sonra burada 4 tane trabzanım kalıyor. 2, 3, 4 trabzanımı yaptım. İlmek kaydırma ile yine zincirin üzerine bağlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Arada yine 7 tane trabzanım olmuş oluyor.
Şimdi burada yine bir sıra 88 tane trabzanı bir sıra dümdüz öreceğim. Herhangi bir işlem yapmadan aralarında fıstıktan sonra bir sıra trabzan yapıyoruz düz. Bir sıra yapıp geliyorum. Bir sıra tamamladım. 88 tane trabzanımı yaptım. Yine 2 tane zincir çekip şurada fıstıklara başladığımız ilk sıradaki gibi 7 tane öreceğim. Bir tane fıstık yapacağım. 7 tane öreceğim, bir fıstık yapacağım. Zincirle birlikte tabii 7 tane öreceğiz arkadaşlar. Zinciri de sayıyoruz. Zincirden sonra 6 ilk başlarken zincir artı 6 trabzan bir fıstık. Sonra 7 trabzan bir fıstık. Yani şu sırayı tekrar edeceğim. Sonra bir sıra düz 88 trabzan yapacağım. Yine 3 trabzanla başladığımız bu sırayı tekrar edeceğiz. Sonra bir sıra yapacağız. Yani 4 sıra yaptım ben fıstıklara başladıktan sonra. Bu 4 sırayı tekrar edeceğim. Onları tamamlayıp geleceğim. Elbisemin uzunluğunu tamamladım. Bakın bu şekilde 4 sıra, yani bu fıstıklar 4 sıra oluyor. Toplamda dediğim gibi 4 sıra daha ördüm. Şurada bırakmıştık arkadaşlar. Fıstık yapacaktık. Ondan sonra 4 sıra daha yapıp elbisemi tamamladım. En son bir sıra trabzan yaptık. 88 tane. Ve birleştirdim. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi beyaz kısmını yapacağız. Elbisemizi şöyle çevirelim. Burada bakın 2 sıra blue olarak örmüştük. Burada ön kanatları kalmıştı. İki yerde. Bir burada, bir burada. Şimdi elbisemizin iç kısmı olan beyazla yaptığımız yeri buradan üstteki kanatlardan yapacağız. Yani bu alttan değil, üstteki sıradan yapacağım. Pembe rengi başladığım yer burasıydı. Buradan yine tığımı bu şekilde geçiriyorum. Beyaz ipimi alıp bebeğimizi böyle aşağıya doğru, kafasını aşağıya doğru tutacağız. Arka kısmından başlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın ön kısmı burası. Arkadan dediğim gibi pembenin birleşme yeri burası, bakın. İpimizi burada koparmıştık. Aynı hizadan ipimi geçirdim. 1, 2, ilk başta 3 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içine batıp ipimi de arkadan gizleyerek yürüteceğim. Trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yaptım. Yine bir tane aynı yere batıyorum ve bir trabzan daha, ikili trabzan daha yapıyorum. Yani aynı yere zincirle birlikte 3 tane yapmış oluyoruz. Yandaki halkaya geçiyorum. Burada 18 tane sık iğnemiz vardı. Altta 18 tane üçlü arttırma yapacağım. Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir tane daha yapacağım aynı yere. Her bir halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yandaki halkaya geçiyorum. İpimi buradan geçirip ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı yere 3 tane. Bir tane daha, toplamda aynı boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz.
Bu şekilde devam edeceğim. Her bir halkanın içine 3 tane trabzan yaparak 18 tane üçlü arttırma yapmış olacağım. Buraya kadar tamamlayıp geleceğim. 18 tane üçlü arttırma yaptım gördüğünüz gibi. Sırayı birleştiriyorum. 1 2 tane zincir çektim. Şimdi bu sırada sayım 54 trabzana ulaştı ilk sırada. İkinci sırada 2 tane trabzan yapıp bir tane çift yapacağım. Şimdi zincirle birlikte bu 2 oldu arkadaşlar. Yan yana 2 tane yapmış oldum. Üçüncü boşluğa çift yapıyorum. 2 tek trabzan yapacağım. Üçüncü boşluğa çift trabzan yapacağım. İkili trabzan olarak. Bir, bakın şimdi trabzan yapıyorum. 2 trabzan yan yana yaptım. Üçüncü boşluğa çift yapıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 tane tek tek trabzanlarımı örüyorum. Üçüncüsüne 2 tane yapıyorum. Çift yapıyorum. ...18 tane arttırma yapmış olacağım bu sırada. Arttıracağım ve sıramı buraya kadar tamamlayacağım. Arttırmalarımı tamamladım. Yine bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu sırada da arttırma yapacağım. Bu kez yanına batıyorum hemen. 1 2 toplamda 3 tane oldu zincirle birlikte. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tane trabzan bir çift yapmış oluyorum. Zincirde saydığım için burada şimdi trabzan yapacağım yine yan yana 3 tane. 1 2 3 tane yan yana yaptım. Dördüncü boşluğa 2 tane yapıyorum. Çift yapıyorum. İkili trabzan. 3 tek bir çift yapmış olacağım bu sırada da. Yalnız burada 18 tane arttırma yapmayacağım. 16 tane arttırma yapacağım. Sonda 2 arttırmayı son kısımda 2 arttırma yapmayacağım. Buraya kadar örüp geleceğim ben arkadaşlar. 16 tane arttırma yapacağız. Yani 18 arttırma yapmayacağım. Çünkü buradaki bir üst parçada 88 tane trabzanımız vardı. O sayının aynı olması için sonda 2 arttırma yapmayacağım. Şimdi 16 tane 3 trabzan örüp bir tane çift yapacağım. Oraya kadar tamamlayıp geliyorum. 16 tane arttırma yaptım. Burada 8 tane trabzanım kaldı. 8 boşluğum kaldı. 16 arttırma yaptıktan sonra 8 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ilmek kaydırma ile sıra başına birleştirdim. 2 tane zincir çekip devam edeceğim. Sayım 88 oldu arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki sayı ile pembenin trabzan sayısı aynı olması lazım. Eğer eksik ya da fazla varsa arttırmalarda yanlışlık yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil. Bir sonraki sırada 88 sık iğneyi tamamlayın. Birkaç yerde arttırın eğer eksikse.
Yani bu şekilde yaptığınız zaman tam o sayıya ulaşıyorum. Şimdi 3 sıra oldu. Bakın arttırmaları 3 sıra yaptık. Buketimin beyaz kısmı toplamda 16 sıra. Trabzan ile 16 sıra. 3 sırasını yaptık. 3, 6, 9, 12, 13 sıra daha dümdüz 88 trabzan olarak 13 sıra daha öreceğim. Bu ikisinin pembe ve açık pembe ve beyaz kısmın aynı uzunlukta çevirdiğimiz zaman aynı uzunlukta olması gerekiyor. Tabi ters çevirdiğimiz zaman biraz beyaz kısım uzun oluyor. Bakın. Ama hemen içine yerleştiriyoruz bu şekilde. Yani o uzunluk görünmüyor. Dediğim gibi şimdi toplamda 13 sıra daha öreceğim. Beyaz ile ördüğümüz sıra sayısı 16 olacak. 3 sırada burada var. 13 sıra daha dümdüz 88 trabzan şeklinde örüp tamamlayacağım ben. 13 sıra daha ördüm ben. Toplamda buradan itibaren 16 sıra örmüş oldum. Uzunluğu alttaki pembe kısmı kaplayacak şekilde olmalı. Tam onun kadar olmalı arkadaşlar. Eğer sizin kısa gelirse ve tepesinin de bu kadar görünmesi gerekiyor kafasının. Çok uzun olmaması gerekiyor çiçekleri kapatmaması için. Bu uzunlukta. Eğer bu beyaz kısım kısa gelirse böyle yaptığınız zaman bu uzunlukta olmazsa bir sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi ördüm böyle. İkisinin ek kısımlarını, başlangıç kısımlarını yan yana getirin. Ya da şöyle düzgün bir şekilde ayarladıktan sonra hemen hemen bitiş yerleri denk geldi arkadaşlar. Şimdi beyazla devam edeceğim. Buraya bir zincir çekmiştim. Söküyorum. Yalnız bu taraftan devam edeceğim. Şuraya beyaz ipimi çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıp karşılıklı birleştireceğim. Sık iğne yaparak beyazla pembe parçayı birleştiriyorum. Her bir sık iğneye, her bir trabzana batarak 88-89 tane. Sayısı önemli değil arkadaşlar. Şurada birleştirme yeri olduğu için bir tane fazla olabilir. Bu ipi de içeriye gizleyelim buradan gelirken. Sık iğnelerimi karşılıklı birleştirerek dediğim şekilde tamamlayacağım. Tamamladım. İlk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip üzerine doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Yanındakine batıp trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 3 4 5 tane aynı boşluğun aynı sık iğnenin içine ikili trabzan yapıyorum. 5 tane. Bir tane boşluk atlayıp sıradakine sık iğne yapıyorum. Üzerine doladım. Yine bir sık iğne atlıyorum.
yanındakine trabzanlarımı yapıyorum. 5 tane aynı boşluğun içine trabzan yapıyorum. 4, bir tane daha, 5. Bir boşluk atlıyorum. Yine sık iğnemi yaptım. Üzerine dolayıp bir boşluk atlayıp yanındaki sık iğnenin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluk atlıyorum, yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu süslemeyi sıranın sonuna kadar, buraya kadar yapıp geleceğim. Son kısma geldim. Bir tane daha yapacağım. Bir delik atladım. 5 trabzanı aynı yere yapıyorum. Ve ilk başladığım yere ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipi gizleyeceğiz arkadaşlar. İğneyi geçirip buradan içeri çekerek gizleyelim. Arkadaşlar şu kısma da bir parçamız var. Şimdi böyle buketimizi böyle çevirdikten sonra şurası ek kısmı, yani birleştirme kısmı. Oradan yine başlıyorum. Bakın burada bir sıra blomuz vardı. Yani ön tarafta kalan halkalar var. Şuralar. Oralara yine bir parça yapacağız. Şu sivri kısım görünmesin diye. Ve buketimiz daha güzel görünecek. Oraya tığımı geçirdim. Tam buradan beyaz ipimi alıyorum. 3 tane zincir çekip her bir halkaya, burada 18 tane halkamız var arkadaşlar. 18 halkamız var. 18 halkaya her birine çift yaparak 36 trabzana çıkaracağız. Buradaki sayımızı. Her bir halkanın içine, bu bloda önde kalan halkaların içine her birine çift yaparak 18 çift yapacağız. Sayımızı 36'ya çıkaracağız. Sırayı tamamlayınca ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Sayımız 36 trabzan olmuş olacak. 2 sıra daha 36 trabzan yapacağım ve geleceğim arkadaşlar. Son sırada ters sık iğne yapacağım. 2 sıra daha ördüm. Toplamda 3 sıra oldu bu kısım. Şimdi ters sık iğne yapacağım. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. Bakın ters sık iğneyi şu şekilde yapacağız. Bir delik atlayıp böyle çekiyorum ve topluyorum. Her sık iğneye değil, bir boşluk atlayarak yapacağız. Bir trabzan boşluğunu atlayacağız. Yanındakine yapacağız. Bakın böyle ön taraftan batıyorum. Bu şekilde çekip topluyorum. Bir delik atlayıp ters sık iğnemi yapıyorum. Biraz burayı uzatabiliriz. Çok sıkı yapmayalım. Çok kasmasın. Biraz toplayacak burası hafif. Ama çok şu kısmı biraz uzatalım.
Sıra sonuna kadar ben bunları yapıp buraya kadar tamamlayıp geleceğim. Son sık iğneye geldim. Bakın burada bir tane var. Onu atlayacağım. Tığımı bu kez buradan geçiriyorum. İlk yaptığım ters sık iğnenin başlangıç kısmından tığımı geçirdim. Buradan da ipimi geçiriyorum ve burada bir zincir çekip ipimi keseceğim ve gizleyeceğim. Burası da bu şekilde tamamlanmış oldu. Kollarını örmüştük. Kollarını yerine yerleştirelim. Kol yerlerini iki yana tam ortaya arkadaşlar şöyle. Bakın buraya işaret koydum. Burada 18 sık iğne olmalı ortada. Yani 36 sık iğne var burada. Yanları tam yana gelecek şekilde 16 sık iğne olacak şekilde işaretimi koydum. Elimin birini alıyorum. Baş parmak yukarı gelecek şekilde buraya yerleştiriyorum. Şu kısım arkadaşlar böyle düz yerleştireceğiz kolu. Pembe ile ten renginin ortasına. Yani yine ten renginin üstüne böyle ne de pembenin üzerine, ikisinin ortasına şuraya sabitliyorum. Ve dikeceğim. İğne taktım. Etamin iğnesi kullanıyorum. Böyle küçük yerlere dikerken. Bu ipi kesmeyelim arkadaşlar. Şimdi bu ellerini birleştireceğim. Bu elini ağzının üstüne, bunu da buraya. Şimdi bu ipi kolun içinden şu kısma geçiriyorum. İpim biraz kısa kaldı ama şimdi buraya geçtikten sonra şu parmağın oraya, diğer elin bilek kısmına batıp uç kısmına çıkıyorum. Sonra ağzının şurası olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şuraya burundan 1 2 3 sıra altına ortalayarak bu şekilde geçtim. Daha sonra elin bu kısmına geçiyorum. İpimi kolun altında bir yerde düğümleyeceğim.
Şurayı sıkıştıralım. Bakın elimizde bu şekilde. Şimdi saçı yapacağız. Ben bu daha önce yaptığım bebeğimiz saçını çakma sık iğne, çakma trabzanla yaptım arkadaşlar. Şu bukleleri, öndekileri de. Yalnız bu bebeğimde, şimdi yapacağım bebeğimde biraz daha seyrek olmasını istiyorum. Niye? Çünkü şuralarda bakın çok üst üste bindi. O yüzden üst üste fazla binmesini istemediğim için sık iğne ile yapacağım. Bu bukleleri çakma trabzan, çakma sık iğne ile yapmıştım bu bebeğimde. Şimdiki yapacağım bebeğimde de dediğim gibi sık iğne ile yapacağım bukleleri. Şimdi önce tabanını yapalım. Kahverengi ip kullanıyorum yine. Alize Cotton Gold. Numaralarını, kullandığım malzemelerin numaralarını, iplerin numaralarını videonun altına açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Tığım yine 1,9 milim. Aynı tığı kullanıyorum bebek boyunca. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Şöyle ipi çevirip buradan çekiyorum. Bir zincir çektim. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Kapattım, çektim bu ipi. Şimdi buraya işaret ipi koyuyorum. İlk sık iğnenin içine batıp 6 tane çift yapacağım bu sırada da. Her birine 6 sık iğnemiz var. Her birine çift yapıyorum. İkincisine de çift. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci çifti yaptım. Ve son. 6 tane çift yapmış oldum. Sayım 12'ye çıktı. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada da bir tek bir çift şeklinde 6 kere arttırma yapacağım. Bir tek bir çift sık iğne. Her birine batıyoruz fakat bir tek bir çift şeklinde batıyoruz. Bir tek bir çift. 6 kere arttırma yapmış olacağız. Bir tek bir çift yaparak 2 tane yaptım ben arkadaşlar. 4 tane daha bir tek bir çift yapalım ve sırayı tamamlayalım. Tamamladım. 6 kere arttırma yaptım. Şimdi dördüncü sıradayım. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift şeklinde. Bakın 2 tek, sıradakine çift. 2 kere yaptım. Devam ediyorum. 6 kere 2 tek bir çift yapacağım. 6 kere arttırdım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Son arttırma sırasındayım. 2 3 tek yaptım. Bir çift yapıyorum. 3 tek bir çift şeklinde arttıracağız. 6 kere yine 3 tek bir çift yapacağım. Altıncı arttırmamı da yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Buradan zincir çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. İkinci zincire batıp sık iğne yapacağım. 2, 3, 11 tane sık iğne yaptım. Son zincire kadar. Sıradaki sık iğnenin içine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Tekrar 12 tane 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine ikinci zincirden başlayıp 11 tane sık iğneyi tamamlayacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen dibindeki sıradaki halkaya bağlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve 12 zincir çekeceğim. Bu öndeki kahküller oluyor arkadaşlar. Bundan 8 tane yapacağım. Her bir halkaya saç teli yapmış olacağız. 30 tane sık iğnemiz vardı bu en son yaptığım arttırmadan sonra. Bu sırada 30 tane sık iğne vardı. 8 tanesini ön kahkülleri için bu şekilde 12 zincir ve 11 sık iğne şeklinde 8 adet yapacağım. Sırayla 8 tane yapıp geleceğim. 8 tane bakın buklemi yaptım. Şimdi bundan sonra uzun kısımları yapacağım. 40 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Bir tane çekmiştim. 40 tane zincir çekip geleceğim. 40 tane zincirimi çektim. Yine ikinci zincirden başlayarak sık iğne yapacağım. 39 tane sık iğne yapmış olacağım. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 39 sık iğneyi zincirin sonuna kadar yapacağım. Tamamladım arkadaşlar sık iğnelerimi. 39 tane sık iğne yaptım. Hemen sıradaki sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Yine 40 tane zincir çekip aynı bu şekilde 39 sık iğne yaparak buklelerimi yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. 22 tane saç teli olacak burada. 8 tanesine bu kısaları yaptık. 30 sık iğnemiz vardı. 22 tane de her birine saç teli yaparak bu şekilde 40 zincir ve 39 sık iğne şeklinde saç tellerimi yapıp geleceğim. Peruğumuzu da tamamladım. Burada önde 8 tane, arkada da 22 tane uzun buklemiz oldu. Şimdi bebeğimi alıyorum. Orta kısma şuraya iğne geçiriyorum. Bir tık arkasına, tam ortaya değil, bir tık arkasına yapıyorum. 2 sıra arkasına. Çünkü kahküller uzun gelmesin. Bakalım arkadaşlar, ölçelim. Ön kahkülleri çok uzun olmasın. Bakın bu şekilde. Evet, burası iyi. Burayı sabitledim. Daha sonra tam ortayı, şu 8 taneyi tam ortaya yerleştireceğim. 4 tanesini bu tarafa, 4 tanesini bu tarafa. Önce iğneleyeceğiz. Çok uçtan iğnelemeyin. Biraz böyle kalsın. İsterseniz dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben silikon tabancasıyla, sıcak silikon ile yapıştıracağım. Farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ben silikon kullanıyorum. Önce iğnelememiz gerekiyor. Çünkü silikonun geri dönüşü yok arkadaşlar.
Yapıştırdıktan sonra kesinlikle bir daha açılmadığı için önce tasarlamamız gerekiyor. Dikmek için de tabii ki bunu iğnelememiz gerekiyor. Değiştirme imkanımız olur. Düzeltme imkanımız olur arkadaşlar. Bu şekilde bakın, mesela ben bunu biraz bu tarafa alacağım. Kaş kapanmasın. Kaşın hemen üstünden, kirpiklerin de ucundan böyle göz hizasına bunları yerleştirdim. Aynı hizada, iki tarafta aynı hizada olsun kaşa ve kirpiğe. Böyle tasarladıktan sonra şu tepe kısmını yapıştırmak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, siz eğer dikecekseniz hepsini tasarladıktan sonra uçlarından ince, bu ipin katını ayırarak, kullandığınız ipin katını ayırarak ya da daha ince makara ipiyle de olur. Buralardan ince ince tutturarak sadece uçlarından sabitleyebilirsiniz. Ben silikon ile yapıştıracağım. Silikon tabancam bu şekilde arkadaşlar. Yalnız silikonu kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Başka yerlerine bulaştırmadan, yani saçın veya burası önemli değil tabi, burayı yapacağız da zaten silikonla yapıştıracağız. Yalnız saç tellerine silikon eğer bulaşırsa çıkması zor oluyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şu şekilde tepe kısmını önce sabitliyorum. Eğer dikecekseniz dediğim gibi tasarladıktan sonra şuralardan da tutturabilirsiniz. Tepeyi tamamladıktan sonra, yani sabitledikten sonra saç tellerimi monte etmeye devam edeceğim. Dip dibe hepsini iğneleyeceğim önce. Tasarlamadan yaparsak geri dönüşümüz yapıştırdığımız için özellikle dikerken de zor olur arkadaşlar. Önce tasarlayın. Yani iğne ile önce tutturun. Şu alt kısmı şuradan düz bir şekilde, yani şuradan düz bir hat halinde iğneleyebiliriz. Önce hepsini iğneleyeceğim. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğim. Yerlerini tasarladım.
Şimdi ikişer üçer çıkarıyorum iğnelerimi. Tam şu gözün hizasına ilk bukleyi yerleştirdim. Daha sonra bunları da önce yerleştireyim arkadaşlar. Şunları. Bu şekilde saçımızı monte ettik. Dediğim gibi eğer silikon tabancanız yoksa şuralardan eşit bir şekilde tutturarak böyle dikebilirsiniz. Bir de şu tepeyi dikerseniz güzel olur arkadaşlar. Şimdi saçımız tamamlandı. Saçın üstünde kullandığım gül ve yaprakların yapımını da size hemen birer tane kısaca göstereceğim. Tepesinde 13 tane gül kullandım ben. Yaklaşık 13-12 gülünüzün büyüklüğüne göre arkadaşlar kullandığınız ipe göre farklılık gösterebilir. Ben farklı renklerden 4-5 renk gül yaptım. 13 tane gül yaptım. 2, 4, 6 tane de yaprak kullandım. Şimdi gül ve yaprakların yapımını size kısaca anlatacağım. Her renkten farklı renk sayıda arkadaşlar. 3 tane sarı, pembe, 3 beyaz, 3 lila rengi, 2 tane lila rengi, 2 tane de açık pembe kullanacağım. Şimdi açık pembe ipimi alıyorum. Bir tane de sizinle beraber yapacağım. Gülümüz bu şekilde. Şimdi ipimi alıyorum. Videoda arkadaşlar ekranda tam renkleri görünmüyor. Mesela bu pembe renk biraz daha koyu ama burada daha açık görünüyor. Şimdi zincir çekerek başlayacağım. Öncelikle düğüm attım. 18 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 18 tane zincirimi çektim. Üzerine doluyorum. 7. zincirden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Bir tane boşluk atlayıp yanındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum.
Üzerine doluyorum. Bir tane delik atlayıp yanındakine batıyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa zincir çektikten sonra aynı boşluğa batıyoruz. Ve ikili trabzan. Üzerine doladım. Bir tane boşluk atladım. Yanındaki zincire ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine ikili trabzanımı yaptım. Yine üzerine doluyorum. Bir tane atlıyorum. Yanındaki boşluğa batıp ikili trabzan 1 2 3 tane yaptım. Aynı yere batıyorum. 3 zincir çektim. Aynı yere batıp ikili trabzan yaptım. Bir tane delik atlıyorum. İkili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir. Üç zincir çektikten sonra aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip döndüm. Şu 3 zincirle döndüğüm yaptığım yerler 6 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Bir şu baştakini de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane boşluk var. Bir zincir çekip döndükten sonra üzerine alıyorum. İkili trabzan yapıyorum bu zincirin içine. Dört tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4. Şuraya batıyorum. Araya sık iğne yapıyorum. Tekrar üzerine dolayıp zincir boşluğunun içine 4 tane trabzanımı yapıyorum. 4. Şu araya batıyorum ve diğer boşluğa geçeceğim. Hepsine 4 tane trabzan dolduracağım. Aralara birer tane sık iğne yapıyoruz. Dört tane son boşluğun içine yaptım. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. Bir karış kadar, bir karıştan biraz fazla kestim. Şimdi ucuna etamin iğnesi takacağım. Şu şekilde ön yüzü içe gelecek şekilde doluyorum. Yine silikonla yapıştıracağım güllerimi. Eğer silikonla yapıştırmayacaksanız, dikecekseniz arkadaşlar, dikmek biraz zahmetli olabilir bütün hepsini. Bir yapıştırıcı yardımıyla da yapıştırabilirsiniz. O yüzden ben kısa kesiyorum iplerimi. İplerimi kısa bir şekilde kestim. Gülümüz böyle. Bakın sarı daha görünüyor, da iyi görünüyor arkadaşlar. Bu beyaz gibi görünüyor ama açık pembe ve dediğim gibi biraz daha koyu. Şimdi yaprak yapımını da göstereyim.
Yeşil ipimi aldım, düğümledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. 1 2 3. zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Yine yanındakine batıp ikili trabzan. Bir tane daha yapıyorum. Yanındakine 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Üzerine doluyorum. Sıradaki zincirin içine batıp hepsini birlikte topluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Ya da çakma trabzan da deniyor. Üzerine doluyorum. Yine sıradaki zincire batıp aynı tekli trabzan yaptım. Üçünü birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Sıradaki boşluğa, zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Son boşluğun içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektikten sonra hemen aynı deliğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu başlangıç ipini arkadan yürüteceğim. Sıradaki boşluğun içine sık iğne yapıyorum. Karşılıklı simetrikini yapacağız. Aynısını bu tarafa yapacağız arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. Üzerine doluyorum. Sıradaki zincir boşluğuna tekli trabzan yaptım. Üzerine doluyorum. Sıradaki zincirin içine yine tekli trabzan yaptım. Üzerine doluyorum. Bir ikili trabzan, yanına yine ikili trabzan. Burada son boşluk var arkadaşlar. Onun içine de 2 tane yapacağım. Bakın bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Baştaki bıraktığım zincirin tepesine batıp ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yaprağımız bu şekilde hazır. Bunu da ipini kısa bir şekilde kestim. Diğer ipi temizliyorum. Buna da iğne geçirip iğnemi geçirdim. Şuradan içeriye alıp gizleyeceğim. Güllerimiz de hazır, yapraklarımız da hazır. Şimdi bebeğimizin tepesine yerleştireceğiz. Gülleri arkadaşlar şu şekilde biraz aşağıdan, tam buraya değil tabii ki, saçların üstüne gelecek şekilde böyle tasarlayacağız. Bakın diğer bebeğimi göstereyim ben size. Ekran fotosu çekebilirsiniz. Kahküllerin önünden, yani çok aşağıdan da değil. Bu şekilde önce iğneleyin arkadaşlar. Ben iğneledim. Renklerini nereye yerleştireceğimi tasarladım. Ve daha sonra yapıştırdım. Geri dönüşü yok yapıştırmanın. Bazı yerlerde biraz aralık bırakıp yaprakları yerleştirdim. Bakın buralarda. 2 gülde bir yaprak yerleştirdim. Kenar kısma 2, 4, 6, 8 tane gül yaptım. Ortaya da 5 tane gül yerleştirdim. Siz de bu şekilde tasarlayın önce. Dediğim gibi şu dip kısma, en dıştaki yuvarlak kısma 8 tane gül yerleştirdim. Tabi sizin farklı olabilir arkadaşlar, kullandığınız ipten falan. O yüzden önce iğne ile yerleştirin. Renklerini de tasarlayın. Nereye hangi rengi yapacağınızı. Daha sonra yapıştırma işlemine geçin. Ben de şimdi tasarlayacağım.
Burada tasarladığım için e, yine birkaç tanesini iğneleyeceğim. Çünkü burada farklı renk kullanabilirim. Şu ikisini yan yana koyacağım. Bakın. Şurada boşluk bırakacağım. Biraz, çok değil arkadaşlar. Çok az. Zaten oraya yaprak hemen yerleşiyor araya. Pembe alıyorum. Açık pembe. Bunu yanına yapıyorum hemen. Koyu pembe. Ya da şu pembeyi alayım arkadaşlar. Burada beyaz. Açık pembe. Bakın bu şekilde önce tasarladım. Hatta birazcık öne doğru da bunları indirebilirim. Şöyle yapın. Ben biraz daha aşağıya indireceğim arkadaşlar. Bakın kahverengi kısmı çok görünmesin. Şu ön kısmı, ön tarafı bakın biraz daha aşağıya indirebilirim, çok az. Yani bunu tasarlamadan yapıştırmayın, dikmeyin. Bu şekilde görünmesi gerekiyor. Bir tık aşağıya alıyorum. Ortaya da 5 tane gül sığacak şekilde tasarlayın arkadaşlar. Mesela bu şekilde. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğim. Gülün alt kısmına silikonumu sürüyorum. Dediğim gibi yapıştırdıktan sonra geri dönüşü yok. O yüzden dikkatli yapılması gerekiyor. Kesinlikle bir daha çıkmıyor.
Sıra yapraklarımızda. Yaprakları da şu aralara bakın, 2 tane gül arayla yaprak yerleştireceğim. Bu şekilde yapraklarımız da hazır. Buketimiz tamamlandı. Şimdi sadece fiyongumuz kaldı. Fiyongu da nasıl yaptığımı göstereceğim. Buraya monte ettikten sonra buketimiz bitmiş olacak. Şimdi açık pembe ipimi alıp bu fiyongu yapılışına geçelim. Yine açık pembe iple yapacağım bu kez. 41 tane zincir çekeceğim. Önce düğümlüyorum. 41 zincirimizi çekiyoruz. Bir tane zincir çektim. Şöyle ön tarafını, yani burulmasın zincirimiz. İlk zincirin içine ilmek kaydırma yapacağım. Bakın, ilk zincir içinden tığımı geçirdim, ilmek kaydırma yaptım. Hemen yandaki zincire geçiyorum, sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırma yaptım, sık iğne yaptım. Şimdi üzerine doluyorum. Yandaki zincire geçip tekli trabzan yaptım. Hepsini birlikte aldım. Üçünü birlikte. Şimdi bir tane daha yapacağım. Üzerine dolamıştım. Üçünü birlikte çekip tekli trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Sık iğne, 2 tane tekli trabzan. Şimdi sıradaki zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine sırayla 3 tane yapacağım. Arka arkaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi üzerine doluyorum. Sıradaki zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane yapacağım yalnız. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Sıradaki zincirin içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Sırayla devam edeceğim. Her birine ikili trabzan yapıyorum. Arka arkaya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü ve beşinci. Arka arkaya 5 tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere 3 tane yaptıktan sonra arka arkaya 5 tane yaptım. Şimdi buradan itibaren tekrar edeceğiz. Şu kısmı simetriğini yapacağız arkadaşlar. Sıradaki zincirin içine 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Sıradaki zincire bir tane yaptım. Yanındakine bir tane daha ve üçüncüyü 3 tane arka arkaya ikili trabzan yaptım. Aynı yere 3 tane yaptıktan sonra 3 tane de arka arkaya yaptım. Şimdi üzerine doladım. Yine tekli trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Üzerine doluyorum. Bir tane daha yapıyorum yandaki zincire. 2 tane arka arkaya tekli trabzan yaptım. Sıradaki zincire sık iğne yapıyorum.
yandaki boşluğa geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Sık iğne yaptım bir tane, bir tane de ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burası aynısını arkadaşlar, şurada başladığım gibi buradan itibaren aynısını burada zincirin bu tarafına da yapacağım. İlmek kaydırma yapmıştım. Sık iğne yapıyorum. Üzerine doluyorum. Yandaki zincire ilmek tekli trabzan, bir daha aynısından sıradakine de yapıyorum. 2 tane arka arkaya tekli trabzan yaptım. Üzerine doladım. Arka arkaya 3 tane de ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Sıradakine aynı boşluğun içine 3 tane yapıyorum. Aynı yere 3 tane yapıyorum. Sıradakine geçip buradan başlıyorum. 5 tane arka arkaya trabzan yapacağım. 2 3 4 5 trabzanımı yaptım. Yine aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 tane aynı yere yaptım. Sıradaki zincire geçiyorum. Bir tane yaptım. İkili trabzan. Yanındakine yine ikili trabzan. 3 tane yapacağım arka arkaya. Üçüncüyü de yaptım. Üzerine doladım. Sıradaki zincire çakma trabzan, tekli trabzan. İkincisinde yaptım. 2 tane tekli trabzan yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. Burada arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağım. Son boşluğun içine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Son ilmek kaydırma yapmıştım. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakacağım. 1 metre kadar uzun bırakalım. Bununla ortasını bağlayacağız. O yüzden uzun bir şekilde ipimi bıraktım. Şurada başlangıç ipimiz var. O kalsın arkadaşlar. O burada kalsın. Onunla bağlayacağım çünkü. Şöyle yapıyorum. Bıraktığım iple tam ortasından iki kere doluyorum. Şunu diğer dediğim başlangıç ipiyle düğümlüyorum. Şöyle ön kısmını getirerek düzelttim. Şimdi alt kısmını yapacağız arkadaşlar. Fiyongun alt kısmını göstereceğim. Öncelikle düğüm attım. 23 tane zincir çekiyorum. 3 4 23 tane zincir çektim. Şimdi üzerine bir doladım. Bir daha doladım. 1 2 3 dördüncü zincire bakın 1 2 3 dördüncü zincire batıp üçlü trabzan yapıyorum. Önce ikisini çektim. Sonra ikisini ve topladım. Yine üzerine 2 kere doluyorum. Sıradakine geçiyorum. Üçlü trabzan. 2 tane üçlü trabzan yaptım. Üzerine bir kere doladım. Sıradaki zincire ikili trabzan.
Yanındakine bir tane daha. İkili trabzan. Önce 2 tane üçlü trabzan yaptım. Üzerine 2 kere dolayarak. Sonra 2 tane ikili trabzan. Sıradaki boşluktan başlıyorum. 2 tane arka arkaya tekli trabzan yapıyorum. 2 tane tekli trabzan yaptım. 2 tane de sık iğne yapacağım arka arkaya. 2 sık iğne. Hepsi 2 tane. 2 tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan, 2 tane tekli trabzan, 2 tane sık iğne. Şimdi burada 3 tane ilmek kaydırma yapacağım. Birincisini yaptım. Sıradakine batıyorum. İlmek kaydırma. Sıradakine batıyorum. İlmek kaydırma. Şimdi simetriğini yapıyoruz. 2 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine doladım. 2 tane tekli trabzan yapacağım arka arkaya. 2 tane ikili trabzan. Üzerine doluyorum. 2 tane de üçlü trabzan yapacağım. Üzerine 2 kere doluyoruz üçlü trabzan yaparken. 3 kere de çekiyoruz. 2 tane yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Son boşluğumun içine ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bir zincir çekip ipimi gizlemek için biraz uzun bıraktım. Şu ipleri içeriye gizleyeceğim. İğne ile geçireceğim arkadaşlar. Geleceğim. Temizledim iplerini. Şimdi şu zincir kısmı arkadaşlar bakın. Şöyle yaptığımız zaman şu taraf zincir kısmı, bu taraf trabzanları yaptığım yer. Zaten böyle kavisleniyor arkadaşlar. Böyle tutalım. Bu parçayı yanaştıralım. Tam ortasını. Ve bu iple ortasından sıkıştıracağım. Fiyongu nereye yerleştireceğiz? Şöyle yüzünün olduğu tarafı belirleyelim. Şurası yüzünün olduğu yer. Buraya fiyongu böyle yapıştırdım ben arkadaşlar. Dediğim gibi dikmeniz de mümkün ama yapıştırmak hem çok kolay oluyor hem de daha istediğimiz şekilde monte edebiliyoruz. Bakın şuraya monte edeceğim. Bir daha kontrol edeyim. Paketi açıyorum. Bebeğimiz içinden çıkıyor. Çok sevimli oldu. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben saçları yapıştırmıştım. Beraber yapmıştık. Yalnız şuraları biraz daha uzattım. Ense kısmını da biraz daha uzatarak, eğer yukarıda kaldıysa onları da uzatalım arkadaşlar. Şu ense kısmı böyle olsun. Yani aşağıya kadar tutturulmuş olsun. Çünkü buket hani açılıp kapandığı için
saçlarımız bozulmadan görünebilsin. Arka kısmı böyle. Ön kısmı da şu, bakın yukarıda kalmış. Böyle duruyor. O yüzden bunu da hemen yapıştırıyorum. Saçlarımız da daha düzgün duracak bu şekilde. Etek kısmını şu şekilde biraz esnetiyorum. Böyle ayakta da durabiliyor arkadaşlar. Kalın olduğu için bu kısım kalın. Bir de burada desteğimiz de var. Eğer aşağı inse bile oraya duruyor. Bu şekilde. Fiyongumuz da hiç bozulmuyor bakın. Ayakta da durması kolay oluyor. Böylece arkadaşlar bu videonun da bu modelin de sonuna geldim. Umarım siz de beğenip bu güzel bebekten yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.